Merhabalar, TCG Card Shop Simulator'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bugün size tanıştırmak istediğim biri var. Yeni bir arkadaş başladı işe. Rüstem abi. O gelince göstereyim. Dükkanın karışıklığından bellidir zaten. Dükkan birazcık karıştı. Yeni personel aldık. Ortalık birazcık karışıyor. Bu arada şey de geldi arkadaşlar. Şu gördüğünüz zararına gönderdiğimiz kağıtlarımız da geldi. Onları da açacağız. Şöyle bunlardan bir başlayalım. Makinalarımız saymaya devam etsin abi. Makinalarımız boş beklemesin. Biz hızlı bir şekilde o işlere girişelim ama bunları da doldurmam lazım. Yok mu bizim Rüstem abi bunların hepsini aldı mı ya? Vallahi Rüstem abi helal olsun sana. Arkadaşlar Rüstem abimiz yeni personel başladı dediğim gibi. Biz şu kartlardan birkaç tane hemen siparişini verelim. Hızlı bir şekilde şu makinaları doldurayım. Sonra raf siparişlerini verelim barkod sistemiyle. Barkod sisteminden sonra da işimize bakalım. Bizim bu arkadaş hep geç geliyor ya. Bak gene geldi. Rüstem abim gelmiş. İşinin başında vızır vızır çalışıyor. Bizim adam her zamanki gibi yine geç kalmış. Genç arkadaş diyecek bir şey yok abi, ne yapalım. 3 tane makinemiz var, kart açma makinemiz. Bir tane otomatımız var. Burada gördüğünüz gibi cayır cayır adamları ilaçlıyoruz. Rüstem abi benim paketleri alma Rüstem abi, sana zahmet. Bunlar bizim abi. Diğerlerine bak sen. Boş ver. Bunları karıştırma işin içine. Makinaları fullledik abi. Şimdi gidelim. Böylece açalım barkod sistemimizi. Hemen siparişlerimizi oluşturmaya başlayalım. Arkadaşlar eksik gördüğüm rafta ne varsa şöyle tık tık tıklayarak ilerleyeceğim. Mümkün olduğu kadar raflarımız dolu dursun. Rüstem abim zaten raflarımızı diziyor. Onun eline koluna sağlık diyelim. Emeğine sağlık diyelim. Emekçi abimiz. Rafları dizerken biz önce eksiklerimizi belirleyelim. Ne var ne yok. En azından bunun da nasıl kullandığını bilmeyen arkadaşlar varsa onu da görmüş olur. Ben ilk defa aldım bu makineyi. Bayağı bir pahalı bir makine çünkü. Oyunda eğer ekonominizi düzgün ayarlayamazsanız kolay kolay alabileceğiniz bir makine değil. 12-13 bin lira civarında galiba bir parası olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Şundan da alalım. Başka da burada bir eksiğimiz yok gibi gözüküyor. Bir tane de şundan ekle abi. Şundan ekle. Tamam, şimdilik bence kafi gibi ya. Arkadaşlar sonra bir kere taba basıyorsunuz ve checkout dediğiniz anda bütün siparişler verilmiş oluyor. Ablacığım hoş geldin. Ablam olur biz lehimize olan her türlü şeyi kabul ediyoruz. Lehimize olduğu sürece 3 dolar 4 dolar olursa kabul ediyoruz abi. Hiç bizim için problem yok. Onlar bizim işimize gelir. Yeni çıkarttığımız kartlarımızı da şöyle tezgahımıza bir dolduralım. Eğer yeni katılan arkadaşlar varsa mümkün olduğu kadar arkadaşlar parayı biz buradan kazandık. Yani şu açtığımız kartları satarak korkunç paralar kazandık. Yani nasıl söyleyeyim, bir önceki bölümdeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani 500 dolarlık kart başına 1500 dolarlık kargo ücreti gibi bir şey ödedik. Yani kontrol ücreti ödedik. Orada bayağı bir paramız gitti. Ona rağmen şu an hala ekonomimiz artıda geziyorsa bunun sebebi tamamen şu açık sattığımız kartlardan kaynaklanıyor. Korkunç paralar kazandık. Biz gelelim abi, işi çok fazla uzatma. Aha, hepsi 10 almış. Kurtarır mı acaba arkadaşlar ya? 500 dolar civarında kartlardı bunlar. İşte 489, 519 arasındaki kartlardı. Bir tane sadece büyük paralı bir kart vardı. Onun haricinde diğer hepsi öyleydi. Ortalamada 1200 mü 1500 mü ne vermiştik galiba. Open the albüm diyelim. Şuradan şuna mı bakacağız? Evet, ta kendisi abicim. Şimdi ne var elimizde? Aha, 3000 olmuş. Çok iyi. Abi çok iyi para. Biz zarar etmemişiz o zaman. Yani adam başı ortalama dediğim gibi 500 dolardı bu kartlar. 1200 civarında para ödediğimizi varsaysak. Şimdi bakacağım şeye de ne kadara gönderiyorduk. Şu abime bir bakayım. Abim sen başka yere git ya. Başka yerden alışveriş yap. Bir dakika arkadaşlar, heyecanlandım şu anda. Şu muydu? Şöyle göndermeye varsa 1500 dolar vermişiz. 1500 ona verdik. 500 de kartın değeriydi. Çok minimal bir zarar etmişiz. Böyle korkunç bir zarar yok ortada. Ben gerçekten hani dedim ki korkunç bir zarar ederiz, öyle bir şey olmamış. Yani hatta artıda olanlar bile var. 1500, 5000, 2000 deseniz şu gördüğünüz kartlar 2300, 2900 artıdayız. Bir tek şundan biraz zarar etmişiz. O da 9 aldığı için büyük ihtimalle. Vallahi benim hoşuma gitti arkadaşlar. İyi bir şey. Zarar yok. En azından zarar yok. O bizim için güzel bir şey. Bunlar dursun yerinde de. Şurası bir boşalsın. Tek taraf boşaldıktan sonra onları dizmeye başlarız. Dayıcım sen değil sen değil. Sen bak işine. Ben şu arkadaşa bakacaktım. Bu arkadaş maalesef bizi dolandırmaya çalışıyor abi. Gerek yok. Dolandırıcılardan mümkün olduğu kadar uzak duruyoruz. Elimizden geldiği kadar uzak durmaya çalışıyoruz. Rüstem abi bak.
Şunları böyle dizeceğine bak, şurada yeri vardı bunun, ne güzel. Bozmasaydın keşke onları da. Neyse, Rüstem abim kafasına göre takılsın abi. Biz Rüstem abiyi darlamayalım. Makinalarımız bitmek üzere. Abi bu kartı bana niye getiriyorsun ya? Ya bu kartı neyse çöpe at ya. Çöpe at. Boş ver. Boş ver abi. Oo güzel. 1700 de buradan aldık. Bizim şu anda gene burada kartımız kalmadı değil mi? Rüstem abi buradan götürüp duruyor vallahi kartlarımızı. Burada var mı bir şeyler? Yok değil mi abi? Yok, burada yok. Şu var ya, şunu dizelim. Ne yapalım? Bir şey dizmem lazım çünkü makinaların boş durması bizim işimize gelmez. Makinalarımızın dolu olması lazım. Arkadaşlar bu arada büyük ihtimalle final bölümüdür. Hani son bölümdür Card Shop'ta da. Zaten yapabileceğimiz her şeyi yaptık hemen hemen. Buradan sonrası tamamen tekrarla saracak. Boşu boşuna darlamayalım. 1500 de buradan aldık. Temiz para. Yani dediğim gibi personellerimiz var. Dükkanı korkunç derecede büyütmenizi tavsiye etmem. Yani yeterli seviyeye ürünlerinizi açtıkça ona göre ilerlerseniz çok daha düzgün olur. Yani en azından kontrolü kolay ve kirası daha düşük. Kira maliyetiniz mümkün olduğu kadar düşük tutarsanız işletmeniz o kadar daha hızlı büyüyor. Normalde yani şu kadar bile dükkan bence yetecektir. Şu masa işi çok aktif kullanılmıyor. Yani çok aktif bir para getirisi olan bir masa değil. 4 tane 5 tane atmanızın bence hiçbir esprisi yok. Şu yan dükkanı hiç almadım. Şu zamana kadar oynadığımda burayı hiç satın almadım. O yüzden bana ne katacağına dair hiçbir fikrim yok. Ama kira maliyetimi arttıracağı için o topa ben girmek çok fazla istemedim. Yani şu dükkanda şu kadar büyüdüyse de tamamen elimdeki çeşitin artmasından kaynaklı. Yoksa mümkün olduğu kadar küçük ve sığdırabildiğiniz bütün malı basmak en mantıklı olan hareket. Yani depo şu görsel burada dursa ne olur, durmasa ne olur. Kimseyi etkilemiyor çok fazla. O yüzden dolayı dediğim gibi yani sistemli giderseniz olay hiçbir şekilde zarara gitmez. Açacaksın abi, kart açacaksın. Gördüğünüz gibi kart açacaksın, satacaksın. Bu işin en temiz yolu bu. Gel abi şunları dolduralım. Yani bir tane şimdi size hemen küçük bir basit bir matematik hesabı yapacağız. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu gördüğünüz 64'lü paket. Hemen fiyatına bakalım. 64'lü paketin kaç paraymış? 382 dolar. İlk açtığınız yani 32 alıyor maalesef makinalarım. Keşke 64 doldurabilsem. Büyük ihtimalle büyük makinalara geçtik mi 64'lü olarak alacak. Şu anda şu makineye dikkat edin. Şu ikisinde farklı kart var. Şu makine bittiği anda çıkacak para miktarına bakın. En kötü ihtimalle 350 dolardan fazla para verecek bana. Yani ikinci attığım 32 her türlü kâra geçiriyor beni. Şunu söyleyebilirsiniz. Abi çıkan kartların hepsini satmıyorsun ki diyebilirsiniz. Tabii hepsini satmıyoruz ama sonuçta gene 350 dolara yakın bir kartını çok rahat satıyoruz arkadaşlar. 65 dolar, bak 69 dolar son teklifim. Kabul etmezsen görüşürüz dayıcım. Şimdi bizim şu yeni gelen kartları artık tezgaha açalım. Ben kart koleksiyoncusu değilim abi. Ben kart satıcısıyım. O sebepten dolayı koleksiyon yapmakla uğraşmıyorum arkadaşlar. Belki bazı arkadaşlar koleksiyon yapmayı da deneyebilir. Kartlar da amma büyük, elime sığmadı bir türlü. Biz abicim kartlarını şuraya. Market fiyatının üstüne bir %10 koysam aslında böyle satacağımız için şeyi de kurtarmış oluruz. Zararı komple kurtarmış oluruz. Bir tane kart vardı 1300'lük hatırlıyorsanız. Yani onun fiyatı gayet toparlı bir hale gelecektir. Şimdi ben üstüne %10 koyunca. Nerede o kart abi? Allah Allah, o kart nerede? Şu muydu? Aynen 1300'ü 1500'e geldi. Bir 500 dolar falan buradan zararımız var. En azından gönderim maliyetini komple çıkartmışız. Şöyle bir handikap var. Bu kartlar 2, 3, 5 o tarz derecelendirmelerde de gelebilirdi. O zaman bizi topyekün zarara sokardı. En azından hepsi 10 gelmiş. 2 tane de 9, 8 vardı galiba. Yani 10 gelmesi bizim için muazzam bir şans olmuş. Yani gerçekten o kurtardı bizi. Yoksa patlamıştık. Yoksa küllüm zarardaydık yani. Rüstem abi yüzünden de şuraya kutu koyamıyorum ya. Ben koyuyorum o alıyor, ben koyuyorum o alıyor. Yani bir kendime bir raf yapsam bunu elleme desem aslında çok güzel olacak ama adam da işini yapıyor abi. Ne diyeceksin adama? Bak adam vızır vızır çalışıyor. Şu an elimdeki personeller ikisi de bulundukları mevkide maksimum hızda çalışan personeller. 2244 dolarlık bir kart sattık bu arada. Bak şuradakinden bir tanesi gitmiş. Hatta arkadaki de gitmiş arkadaşlar. Ve buradaki de gitti gördüğünüz üzere. Yani hepsi çatır çatır satılıyor. Sistem bu. Yani dediğim gibi alacaksın satacaksın abi. Başka bir şey yapmana gerek yok. Kart alabiliyorsanız bu tarz takaslarda mümkün olduğu kadar hani kendinize artı çıkartacak şekilde alıyorsunuz.
477 dolar buradan aldık. Dayım sen beni bırak ya. 433 dolar da buradan aldık. Temiz para. Yani temiz para abi. Ticaret. 11 bin dolar para oldu. Yani bölüm başında 2-3 bin dolar para vardı. Şu anda 11 dolar civarında para oldu. Bak bak abi bak. Abime çift poşet yap. Abim çift poşet yap. Abim maşallah var abimin. Abim güzel alışveriş yapmış. Bizim şeyler bitmek üzere. Makineyi de dolduralım arkadaşlar. Makineyi unutmayalım. Yoksa burası kokudan geçilmez. Şu ana kadar herhalde puanlarımız iyidir diye tahmin ediyorum. Hani gördüğünüz gibi işletme puanlarımız 4,5 yıldız. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bir ara çok fazla yoğunluk vardı. Yetişemiyorduk. Ondan dolayı problemimiz vardı. Rafları dolduramıyoruz. Tek başıma oraya koş, tezgaha koş, öbür tarafa git. Maalesef biraz yorucu oluyordu ama şu anda sistemi oturtturduk. 2 tane de arkadaşımız var bizle beraber. Olay tertemiz çözülüyor abi. Gel siparişlerini ver abi. Rüstem abim bu rafları doldurur şimdi. Ver siparişlerini. Doldur. Ne varsa yapıştır. Ya fazla almaktan zarar gelmez. Zaten dediğim gibi benim içeride de şu anda şu koyduğum tezgah var ya. 2 tane burada tezgahım var. Onlar benim işimi hayli hayli görüyor. O sebepten dolayı çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama biz gene sistemimizi bozmamaya çalışalım. 2400 dolarlık siparişini de verdik. Abim pardon. Abi o kartları biz almıyoruz ya. O kartlar bize çok küçük. Onlar bizim satışımıza, müşterimize hitap etmiyor. Işığımız yanıyormuş. Acayip karanlık oldu ya. Şimdi 300 küsür dolardı. 377 dolar mıydı? Yanlış hatırlamıyorsak. Şöyle gördüğünüz gibi 1000 dolar para çıktı arkadaşlar. Yani 1000 doların hepsini satmayacaksınız tabii. Şöyle göstereyim. Yani 100 doların üstünde bütün kartları, 100 doların demeyeyim hatta 30-40 doların üstündeki bütün kartlar satılacak. Şöyle şu ikisi 100 dolar, 150 dolar da şöyle 250-300 dolar. Bir tane de 100 dolarlık var. Yani kalan kartlarda 20-30 dolarlık kart da bayağı çıkıyor. Onları da parça parça satabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen size kalmış. Ya da bench masa var. Ne deneyeyim? Çalışma masa, workbench var. Workbench ile küçük minik kartları yani çok değersiz kartları da paket yapıp satabiliyorsunuz. Ben kurmadım. Daha önce deneyimlemiştim. O sebepten dolayı çok da işime yarayacağını düşünmediğim için paketlemedim. 901 diyorsun abicim. 800 dolar. Eyvallah ayağına sağlık abim. İsterseniz o işe de girebilirsiniz. Yani küçük minik paketleri de kullanarak para kazanabilirsiniz. O 0.2, 0.3, 0.5 dolar değerindeki kartlar var. Onlar da satılabiliyor paketlenip ya da isterseniz rafa koyun, tercih sizin. Ama bu rafları çok fazla yani ucuz kartlarla işgal ederseniz gerçekten bir para dönmüyor. Minimum 30-40 doların üstüne çıkabildiğiniz kadar tabii. Başlangıç seviyelerinde biz de 3 dolar 4 dolarlık kart satıyorduk. Ondan sonra olayımız bayağı bir değişti. Şöyle envanterlerimi de bir göstereyim. Yani neler açılmış neler yok. Şu başlangıç aşamasında yani paranız çok absürt seviyelere çıkmadığı zamanlarda arkadaşlar birinci seviyeler işinizi görür. Biraz sizi çalıştırır. Bunlarda ne oluyor? Bunda 4 varsa bunda 8 tane var içinde. Bak ben hala açmamışım. Diyorum yani çok şey değil. Biraz sadece çalışmanız gerekiyor. Git gel yapıyorsunuz. Onun haricinde başka bir spesifik bir özelliği yok yani. Bak burayı da açmamışım hatta. Şunlar birazcık zorluyor. Tek tek dizildiği için rafa. O yüzden 64'lü almak biraz daha mantıklı ama dediğim gibi paranızı çok fazla çarçur etmeden şu ikisiyle işi götürebilirsiniz. Böyle hemen hemen hepsi açık bende. Şöyle şuralara kadar. Levelimin yettiği her şey açık. Şuradan sonra 35 levele geçiyor zaten. Onları maalesef şu anda 31 level olduğum için açamıyorum. Burada bir şeyim yok. Aksesuar kısmına gidelim. Şu güzel satıyor. Şu ara ara çok iyi satıyor. Şunlar zarlar gerçekten güzel satıyor ama fiyatlarını iyi tutmanız lazım. Yani market fiyatının üstüne 100 don koy yapıştır abi. Her türlü gidiyor yani. Eğer kasayı siz alıyorsanız bak ben hala bak şunları açmamışım örnek olarak. Şu arkadaşlara bir bakayım. Abi yok. Bizim personeller arkadaşlar böyle şey oldu mu saat hemen bitiş saati geldi mi şak diye gidiyorlar. O sebepten dolayı müşterilerimizi mağdur etmeyelim. Burada bayağı sıra bekleyen bir adam var. Müşterilerimizi göndereyim. Hemen ertesi sabah bir günü bitirelim. Sabah bir temiz taze bir beyinle tekrardan geliyorum. Hayır. Dükkanı kapatmıyoruz. Yanlış tuşa bastım. 51 dolar abicim senin. Ablam hoş geldin. Oh sizin ablacım 4000 dolar yaptı. 4074 dolar yaptı. Normalde 7000 dolar yapıyordu. Ben size indirim yaptım ablam. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Evet günü bitirelim. Ertesi güne başlayalım.
alt tarafta I'm rich diye bir başarı şey yaptık. Güzel, gayet iyi. Yani o da bizim için büyük bir başarı. En son ne anlatıyordum arkadaşlar. Şurada aksesuar kısmındaydık değil mi? Aynen, şu zarlar güzel satıyor. Şunlar çok spesifik karlar getirmiyor. Bak şöyle göstereyim. Neredeydi onlar? Normalde buradaydı da. Bizim dayı onları kaldırdı galiba. O bu değil arkadaşlar. O değil. Nerede ki acaba ya? Neyse şundan gidelim. Yani 2 dolar 3 dolar para kazanıyorsunuz. Çok büyük paralar vermiyor. Haberiniz olsun. Var ondan da. Dayım onu nereye koydu acaba? Bunlar değil bak. Bunları göstereceğim size şimdi. Bu bambaşka bir olay ama dayı onları götürmüş galiba bir yerler arkadaşlar. Ben ondan da bir siparişimi vereyim. Hazır elimdeyken unutmadan. Gel abiciğim. Ya da benim gözüm görmüyor da olabilir arkadaşlar. Yaparım ara ara öyle şeyler. Şunlardan da sipariş verecektik değil mi? Yanan maymun. Öbürünün üstünde şey vardı farkındaysanız. Farklı bir şey vardı. Biz şunların siparişini verelim. Dayıcım onları da dizer şimdi. Onun haricinde geldik aksesuar kısmında. Dediğim gibi zarlar şunlar da çok güzel satıyor. Bunlar da ara ara mesela bazen yeşili böyle popüler oluyor. Bir saat içinde yeşil tükeniyor rafta. Bazen de şey posterler güzel satıyor. İyi de para bırakıyor. Arkadaşlar şunu leveli geldiği gibi açın. Güzel para kazandırıyor. Haberiniz olsun. Dediğim gibi açabildiğim her şey hemen hemen açık. Bazı çok spesifik şeyler var. Onlarla uğraşmıyorum. Abi şimdilik almayacağım. 500 dolar. 1600 dolar. Gördüğünüz gibi para böyle kazanılıyor arkadaşlar. Bu boş kutuyu mu koymuşsunuz oraya ya? Kesin ben yapmışımdır da. Neyse. Dizelim makinalarımızı da. Makinalar çalışsın. 3 tane makine fazla. Gerçekten fazla ama ben sürekli açık kart sattığım için inanın kart yetiştiremiyorum tezgaha. O sebepten dolayı 3 makine birden benim işimi anca görüyor abi. İsteyen tek makine de açım yapabilir. Buradan gelen kartları da mümkün olduğu kadar almaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi böyle saçma sapan kartlar geldi mi kesinlikle tabii ki almıyoruz. Yani işletme kafasıyla düşünün abi. 70 dolarlık bir kartı 80 dolarlık bir kartla ben niye takas edeyim? Niye ben kendimi zarara sokayım boş yere? Bu sebepten dolayı tamamen ticaret olarak düşünüyoruz. Burada açmadığım çok şey var. Mesela aksesuarda gene neredeydi o? Bir alt kısmında mıydı? Aynen, mesela şunları falan hiç girmedim. Yani hiç bakmadım bile ne olduklarına. Onlara bence siz açabilirsiniz isterseniz. Ben şimdi açmadım. Zaten yerim yeterince var şu anda. Raflarım dolu ağzına kadar. Aksesuarlar güzel para kazandırıyor. Şu yeni açılmış galiba. Bu yoktu. Bu da yeni gelmiş olabilir mi? Ya da ben mi görmedim? Belki 30 levelde falan açıldıysa görmemiş olabilirim. Şu da değişik bir adam figürü. Ne işe yaradığına dair hiçbir fikrim yok. Normal figürlerden bir tanesi. Şöyle değişik bir adam figürü. Onu da almadım. Bir önce ufak bir deneme için oynamıştım. Hani neler yapılabildiğini öğrenmek için o zamandan aldığım bir üründü. Gördüğünüz gibi sistem bu şekilde çalışıyor abi. Kartlarımız bitmiş. Hemen kartlarımızı dolduralım. Burada da arkadaşlar şöyle anlatayım. Gene kullanımını da anlatayım. R'ye bastığınız zaman elinizde bir katalog geliyor. Katalog demiyor. Buna ne diyorlardı ya? Albüm diyelim. Albüm diyelim. Tetramon bastığınız zaman Tetramonları da bir dakika arkadaşlar. Şu arkadaşı ben göndereyim. Boş boş kağıtlar getiren var. 700 dolarlık kağıda 1 milyon isteyenler var. İşte diyorum ya, değişik adamlar geliyor. Şimdi R'ye bastınız, elinize böyle bir albüm açıldı. Şimdi şuradan tekrar geri geleyim. Tetramon dediği bu. Yani şu sıra. İlk 4, 1, 2, 3, 4. Bu seri komple aynı. Tetramon diye geçiyor. Bir alttaki de o Dynasty mi? Şu aynen. Destiny'ymiş. Destiny. Şu grup Destiny serisi. Başka da yok zaten galiba. Aynen. Destiny ve Tetramon var. Bir de Ghost'lar var. Onları da şuradan göstereyim. Şimdi burası Tetramon dedik. F'ye bastığınız zaman buradan Tetramon, Destiny ve Ghost olarak bakabiliyorsunuz. Ghost'lar da burada. Bunlar da her kartın içinden çıkabiliyor ama dediğim gibi bunlar biraz daha öyle epik özel kartlar gibi düşünebilirsiniz. Dayım bir git ya. Ben versem alır mısın dayıcım? Almazsın. Bir de şeye gönderdiğiniz, incelemeye gönderdiğiniz kartlar, ben ilk oynadığımda inanılmaz korkmuştum. Yani o gönderdik kartı geldi. Lan kart açtım kayboldu. Bulamıyorum kartı. Oraya basıyorum yok. Dediğim gibi kartlar burada yani. F'de 3-4 sıraya bakarak kartlarınızı bulabilirsiniz hangisi olduğunu. Hemen biz raflarımızı dizmeye devam edelim abi. Onları anlattıysak.
kartın fiyatını bir kere ayarladığınız zaman sürekli ayarlamanıza gerek kalmıyor. O da güzel bir şey. Ama şeyleri kontrol etseniz sizin için bayağı bir avantaj olur. Bir de şöyle bir durumumuz var. Yani kontrol etmeniz gereken arkadaşlar şurada. Yani bazı ürünlerin fiyatları düşebiliyor veya çıkabiliyor. Örnek veriyorum, şu Basic Card Box yani $0.81 fiyat artışı sağlamış. Böyle bir bakayım şu abime. Geç abicim. Şimdi mesela örnek olarak söylüyorum. Biz normalde $31 market fiyatı varmış. Bizim şu anda fiyatımız $29'da kalmış. Yani şöyle gördüğünüz gibi fiyatları ara ara güncellemeniz gerekiyor. Ya da yine personelle o işi de çözebilirsiniz. Dayıcım bu niye yerde? Sorma sahip. Yani enteresan. Bizim dayı birazcık takılıyor öyle kafasına göre. Atar. Yerlere bırakır. Büyük ihtimalle buralar doldu. O sebepten dolayı bir yere bıraktı. Gitti orayı. Rafa dolduramıyorsun. Bari dışarıda bırak. Yani milletin ayağının altına niye atıyorsun? Dayıcım onu ya. Sen de çalış. Seni de açalım abi. Dur. Buyur abicim. Lan sen değil. Alırız. $750'dan alırız. Paramızı kazanırız. Final. Bir rakam daha mı istiyorsun abi? $790 vereyim ben sana. Eyvallah. Güzel para kazandık. Bu masadan, benchlerden direkt şey yapabiliyorsunuz. Etkinlik. Buradan editleyip etkinlik yapabiliyorsunuz. Onu da ekstra olarak söyleyeyim. Aklıma gelen bir şeyler varsa aktarmaya çalışıyorum. Veya sizin oynayıp da yapamadığınız bir şeyler varsa yorumlara yazın. Zaten hemen hemen herkesin yorumunu okuyorum. Hani bazen geç okuyorum, bazen anında görüyorum. Ama mutlaka cevap veriyorum. Yani bir şey sorduğunuzda elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum eğer biliyorsam. Bilmiyorsam artık valla bilmiyorum, denemedim diyorum ya da tahmini olarak şunlar olabilir diye söylemeye çalışıyorum. $145 da bunu alalım. Güzel, iyi para yaptık arkadaşlar. Yani 24.000 $25.000 para var. Zaten köşeyi döndük. Ondan yana sıkıntı yok. $26.000 ki gün bitene kadar da bayağı bir bizim şey artacaktır. Bu kutu boş mu? Boşmuş. El alışkanlığı oldu artık. Direkt şeye atıyoruz ya. Yere atıyoruz. O tarafa dolduruyoruz direkt. Doldur abi makineye bir tane daha. Makinemiz boş kalmasın. Sistem bu. Dediğim gibi aklınıza gelen sormak istediğiniz şeyler varsa elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Anlatmam gereken başka bir şey var mı? Raf sistemleri şunlar. Şu tarz, şu small metal rack bu çalışıyor. Ondan yana sıkıntı yok. Yani çalışıyordan kastım normal ürün satabiliyorsunuz burada. Ama şundan mesela bu shelf yazanlar diyeyim. Shelf yazanların hepsi şu tarz arkadaşlar, yani depolama rafı olarak kullanılıyor. İngilizcesi olan var, olmayan var. O yüzden ben anlatayım. Şu da aynı şekilde, yani şu self yazanların hepsi personelle alakalı, depolamayla alakalı ürünler. Şurada bir de display yazanlar da tamamen göstermek amaçlı. Showroom gibi düşünebilirsiniz. Yani oradaki kartları satamıyorsunuz yanlış bilmiyorsam. Onlar da tamamen show amaçlı satılan, gösterilen kartlar. Workbench dediğimiz arkadaş kart paketlemeye yarıyor. Yani o da şöyle anlatayım. Gel abi şuradan çevir sayfaları çevir. $16 bile fazla, yani 0.3-0.5 dolarlık kartlar var çok düşük fiyatlı. Onları tamamen orada paketleyip ekstra olarak satabiliyorsunuz. O da haberiniz olsun. Workbench o işe yarıyor. İşe yarar mı yaramaz mı? Ben çok memnun kalmadım. Tek tek uğraşıyorsunuz, kart paketliyorsunuz. Onu satacağım da $15 $20 gerek yok bence, ama gene siz bilirsiniz. İsteyen o şekilde de kartlarını paketleyebilir. Şu anda mesela benim sağ alt köşede total parası albümümün $75.000 yaklaşmış. İyi bir paramız var yani. Emin olun yarısından çoğu $10 ve 6 kart. O yüzden bayağı bir stoğum var. Onları da satmak bir yerde mantıklı olabilir aslında. Bilmiyorum. Sonra geldik, burada anlatmam gereken başka bir şey var mı? Şunu kullanabilirsiniz. Bu gene şu masanın bir ilkel hali, bir önceki versiyonu. Şu otomatik değil. Yani böyle yanından sensörlü değil, kokuyu algılayınca değil, belli aralıklarla otomat yapıyor. Belli aralıklarla atıyor. Çöp kovasına gerek yok. Kapının yanında var zaten. Mutlaka kutu almak için çıkıyorsunuz. Bence kapının önüne atmak yeterli olacaktır. Başka da şu donation arkadaşlar, siz çöpe atmak istediğiniz kartları koyuyorsunuz galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Oradan da kartları müşteriler ücretsiz bir şekilde alıyor. Ben oraya hiç kart koyan görmedim. Daha önceki oynadığımda yapmıştım.
kimse oraya kart koymadı abi. Hep benim kartlarım gitti. Onun haricinde açamadığım çok makine var. İşte orada bir scanner makinesi falan var. Bak çok güzel bir kart getirdi ama bizde bu kart olsaydı şunu adamdan kıtlayacaktık. Yani şunu falan gerçekten kullanmak nasip olmadı. Deneyemedim hiç şu makineyi. Koku makinesidir büyük ihtimalle de ne işe yarıyor tam olarak bilmiyorum. Hani hiç kullanmak nasip olmadı. Bir de şu var. Şu makinenin büyüğü var. Bunu da görmek çok isterdim. Yetişirse level yetişirse alırım. Abi sen bunu ne yaptın? Araba ezmiş bunu ya. Vallahi araba ezmiş kartı. Evet, bir makine daha bitmiş. Diğer makinemiz boş. Dediğim gibi doldurabildiğim kadar doldurmaya çalışıyorum. Makineler çalışsın sürekli. Yani biz makinalardan gerçekten parayı buradan kazanıyoruz. Diğer taraftan çok aman aman korkunç bir para gelmiyor. Bizim para kaynağımız tamamen makinalardan çıkan kartları müşterilere düzgün bir dille, düzgün bir üslupla pazarlamamız. Makine de bitmiş abi. 500 dolar da buradan. Yani işinize yarar yaramaz. Herkesin stratejisi farklıdır. Belki tamamen koleksiyoncu gibi oynamak isteyenler vardır. Onlara da bir şey demem. Onlar da ayrı bir koleksiyon tutabilirler kendilerine. Ben hatta bir ara şey yapıyordum. Yani bir tane kartların hepsini tutuyordum. Kesinlikle satma veya kimseye vermiyordum. Sadece 1 ve üstü 2, 3, 5, 7 adet olanlar var. Onları satarak ilerlemeye çalışıyordum. Abi sen beni mi öptün? Sanki bir beni öptün gibi geldi ama. Ha, yok tamam eyvallah yanlış anlamışız. Adam bir böyle üstüme yürüdü de bir göz göze geldik adamla. Abi şurada başka anlatacağım bir şey yok. Dükkan büyütmek istiyorsanız sırayla 1, 2, 3, 4 yapıyorsunuz. Şu sırayı komple boydan boya alıyorsunuz arkadaşlar. O da şöyle anlatayım. Dışarıdan anlatayım onu. Şöyle birinci kademe bu yani. Şuradan tıkladığım anda ben nerede bizim şey abi? Şurada mı kalmışız? Şuna bastığım anda bir kare bana şundan verecek. Şu iki raf sığacak kadar düşünebilirsiniz. Şuraya kadar dükkanı genişletiyor. Böyle böyle gidebiliyorsunuz sonuna kadar. O kadar büyük dükkanı artık 100 levelde filan herhalde depolu mepolu bir sistem yaparsanız belki öyle bir şey de kullanılabilir. Ben bir önce oynadığımda depo mepo yapmamıştım. Direkt raflarla şöyle kapattım burayı abi. Şu gördüğünüz duvar rafları var ya, duvara yaslanan raflarla. Şöyle L şeklinde dönmüştüm. İçini depo gibi kullanıyordum. O tarafı hiç gerek kalmamıştı. İçine de şunları bastım, tertemiz takılıyordum abi. Hiç dediğim gibi ekstra bir şeyler yapmaya bence gerek yok. Ama tercih, oynayış tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi dizebilirsiniz. Ben kartlarımı da dizeyim. Diz abicim, diz. Para burada, para burada. Masalarınız veya raflarınızın çok boş olmasını tavsiye etmem. Müşteriler mümkün olduğu kadar rafların doluluğuna bakıyorlar. Çeşitiniz arttıkça müşteriler daha fazla gelmeye başlıyor. Yani oyundaki tecrübelerimi anlatmaya çalışıyorum. 30 çeşit satıyorsanız size 60 müşteri geliyor. 40 çeşite çıktığınız zaman 70-75 müşteri geliyor. İşte şuradaki yaptığınız eventler gelen müşteri sayısını etkiliyor. Oradan da bir 4-5 müşteri fazladan geliyor. Fiyatlarınız iyi, bir de memnuniyet böyle 4-5 yıldız bantlarını tuttuysanız zaten tadından yenmiyor arkadaşlar. Sistem o şekilde ilerliyor. Şimdilik öyle söyleyeyim. Benden anlatacaklarım bu kadar. Gene küçük bir not olarak bir bakayım elimde başka bir şey var mı? Şunu hiç kullanmadım. Burayla alakalı hiçbir bilgim yok. Ne işe yaradığına dair bilmiyorum. Eğer bilenler varsa büyük ihtimalle masa oyunlarıyla alakalı bir şeylerdir. Bunun hakkında yardımcı olamam. Şurası zaten mağazamızın şeyi. Dekorasyon yapmanıza gerek yok. Emin olun şu anki dekorasyondan daha kötü bir hale geliyor. Seviye atlamanız gerekebilir birazcık. Daha düzgün bir dekorasyona ulaşabilmeniz için. Şunu da iyi bir gönderelim. Günün son müşterisini de göndermiş olduk. Akabinde şurası kart gönderme yeri. Arkadaşlar burada tıkladığınız zaman normal sol tıkla. Şurada da yine sol tıkla tıklayıp göndermek istediğiniz kartı sağ tıklıyorsunuz. Yani sol sağ yapıyorsunuz. Kart buraya ekleniyor. Servis değiştirmek isterseniz şuradan değiştirebiliyorsunuz. Kart başına ücret alıyormuş. Bizim gibi hata yapmayın. Onun haricinde burada da anlatacağım başka bir şey yok. Burası event, masadan da editleyebiliyorsunuz burayı. Fiyatları buradan kontrol ediyorsunuz. Personel işe çağırma işte burada yazar. Restos mesela normal checkout yani kasası slow'muş. Normal slow şeklinde, fast normal.
Bizim şu anda kasamızda bu arkadaş var. Checkout very fast. Restock'ta da Rüstem abimiz var. Bunun da Restock very fast şeklinde. Dediğim gibi fast fast mesela birden fazla iş yaptıracaksanız, yani farklı farklı noktalarda kullanacaksanız farklı personellerde ilerleyen aşamalarda açılıyor. Şu son makinemiz de gelsin. Arkadaşlar, final bölümüydü. Umarım seriyi, bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.